Arkadaşlar herkese merhaba. Su çok önemli biliyorsunuz. Hayat kaynağımız ve maalesef sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde şu anda en büyük problemlerden biri haline geliyor. Kirletiyoruz çünkü suları. Türkiye'de de aynı şekilde. Yaklaşık 15 yıl sonra Türkiye'de su yüzünden göçlerin başlayacağı düşünülüyor. Çünkü tarım yapılamayacak. İnsanlar suya rahat ulaşamayacak ve bu çok uzak bir süre değil. Yaklaşık 15 yıl sonra düşünülüyor bunun olması ve gerçekten ülkemiz adına, insanlarımız adına oldukça kötü bir durum. Koruyamıyoruz, bakamıyoruz ve sürekli kirletiyoruz. Ve bu da geleceğimizi risk altına alıyor. Bakın ben şu an Sapanca'ya yaklaşık 11 kilometre mesafede, Sakarya merkeze yaklaşık 24 km mesafede bir noktadayım. Burası dağlık bir alan. Ben de şu an zirveye yakın bir noktadayım. Burada ufak ufak su kaynakları var. Ve bu kaynaklar gerçekten çok güzel. Bakın su pırıl pırıl, temiz, gerçekten çok temiz. Yani şu an içilebilecek durumda. Bu dağın hemen zirvesinden geliyor. Ufak bir su. Bunun gibi şu anda bu noktada tespit edebildiğim, gezdiğim 4 tane bu şekilde su kaynağı var. Ufak su kaynakları var ve aşağıda toplanıyorlar, bir dere oluyorlar. Şimdi o hatlardan diğerine geçeceğim. Bir orayı da göstereceğim sizlere. Burada da küçük bir su kaynağı var. Bakın nerelerden geliyor bu sular. Bakın görüyor musunuz buradan? Şu kayaların arasından şuradan su akıyor ve bu şekilde büyüyor bu su ve aşağıda derelerle buluşuyor. Tertemiz, pırıl pırıl, bu suyun da hiçbir sıkıntısı yok. Rahatlıkla içebiliyorsunuz. Tadı da çok güzel. Ve dediğim gibi burada farklı noktalarda 4-5 noktadan bu şekilde doğal kayaların arasından bu sular akıyor ve aşağıda birleşiyor. Evet arkadaşlar bakın burada da bir küçük su birikintisi var. Yukarıdan tepelerden geliyor. Ta tepelerden bu noktaya kadar geliyor ama bakın su pırıl pırıl. Tadı da çok güzel gerçekten. Ve buralarda suyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama her ne oluyorsa bu su insanların yaşadığı alanlara, ilçelere, şehirlere gittiği zaman o işte simsiyah nehirler, simsiyah gölleri görüyoruz. Ve ne kadar kirletildiğini aslında çok daha iyi orada anlayabiliyoruz. Özellikle bu alanları gördükten sonra insanların aslında kendilerine ne kadar büyük kötülük yaptığını buraları görünce gerçekten net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Su şehre ulaştığı zaman, insanların yaşam alanlarına ulaştığı zaman maalesef oldukça kirleniyor. Fabrika atıkları, sanayi atıkları bu sulara karışıyor ve hem berbat bir görüntü ortaya çıkıyor hem de koku olarak da onlarca kez haberini yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Hem İstanbul'da hem Edirne hattında, Tekirdağ'da, Türkiye'nin birçok ilinde durum böyle maalesef. Ve bu sularda yaşayan canlılar da bu atıklar yüzünden ölüyorlar, yaşamlarını sürdüremiyorlar. Ve bizim geleceğimiz için de aslında bu oldukça riskli. Dediğim gibi bakın yapılan araştırmalara göre 15 yıl içinde, 15 yıl sonra Türkiye'de su yüzünden göçler başlayacak. İnsanlar
yaşadıkları yerleri terk etmeye başlayacaklar. Çünkü su sıkıntısı baş göstermeye başlayacak. Bizim acilen burada önlem almamız gerekiyor. Bakın, bu suları korumamız gerekiyor. Bu sular şehre indiğinde de, ilçelere indiğinde de tertemiz kalmalı, pırıl pırıl kalmalı ki bu göçler yaşanmasın. Bilim adamları 15 yıl diyor ve bunu uzatmak bizim elimizde. Bunu 20 yıla da çıkartabiliriz, 30 yıla da çıkartabiliriz. İyi bir su politikasıyla birlikte bu sorunu aşabiliriz. Özellikle fabrika atıklarının suya karışmasını engellesek bu 15 yıllık süre belki de 20 yıla çıkacak, 25 yıla çıkacak. Ciddi yaptırımlar gelebilir. Cezaların rakamları arttırılabilir ki gerçekten bunu aklına getiren 1000 kere düşünmesi gerekiyor. Yoksa bizim doğamızda hiçbir sıkıntı yok. Bakın, tekrar gösteriyorum. Bu sular 4-5 farklı noktadan pırıl pırıl küçük akarlar olarak geliyorlar. Burada bir dereye dönüşüyorlar. Bu dereler aşağı doğru şehre indikçe birleşerek bazı noktalarda nehre dönüşüyor ve burada hiçbir sıkıntı yok. Buradaki sular bakın pırıl pırıl içebiliyorsunuz. Tat olarak da gerçekten çok güzel. Ama şehre indiğinde maalesef işte o fabrika atıkları, insansal atıklar bu sularımızı kirletiyor. Lütfen daha da duyarlı olalım. Bununla ilgili ciddi anlamda bir politika geliştirilsin ve suları kirletenlere ağır yaptırımlar getirilsin. Yani gerçekten ağır olsun cezalar ki onu yapacak iş yeri sahibi ya da fabrika sahibi 1000 kere düşünmek zorunda kalsın. Bu bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği. Az önce de belirttim. 15 yıl sonra Türkiye'de, illerde su göçleri başlamaya başlayacak. Bu göçler başlamadan önce lütfen önlemlerimizi alalım. Biz de vatandaş olarak daha duyarlı olalım. En azından biz o sularımızı kirletmeyelim. Dediğim gibi burası şu anda Sapanca'ya ve Sakarya merkezi oldukça yakın bir nokta. Bir sürü pınar var. O akarlardan doğal su akıyor ve doğal kaynak suyu akıyor ve burada bu dereyi oluşturuyor. Bu dere de şehre doğru gidiyor ama işte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Ondan sonra biz bu sularımızı koruyamıyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Lütfen sahip çıkalım. Biz değil ama belki çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz bu sorunu yaşamasınlar. Ki çok yakın, 15 yıl çok uzak bir süre değil. Bilim adamları 15 yıl sonra su yüzünden göçlerin başlayacağını Türkiye'de söylüyor. Bunun olmasını hep beraber engelleyelim.